Merhaba arkadaşlar, El İşi Dünyam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle bu güzel sevimli bebek çalışmasını yapacağız. Bebeğimin tarifi Instagram bir oyuncak atölyesine ait arkadaşlar. Kendisine buradan da teşekkür ederim. Bebeğin tarifi kendisine ait ve paylaşmama izin verdi. Bebeğin yazılı tarifi de kendisinin sayfasında mevcut. İsterseniz girip bakabilirsiniz ama videolu şekilde de anlatmak istedim ben. Bebeğimiz böyle güzel pembiş etekli, şöyle gördüğünüz gibi pomponlu güzel bir bebek çalışması. Sayfamda olan Büşra bebekten daha uzun arkadaşlar. Daha büyük bebek isteyenler vardı. Büşra bebekten daha büyük böyle sevimli kızımız. Bunun için hangi malzemeleri kullandığımı göstereceğim hemen. Bebeğim için ilk olarak vücut için Kartopu Baby One kullanıyorum ben arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kodu K253. Ten rengi için bunu kullanıyorum. Beyaz rengimde yine Kartopu Baby One arkadaşlar. Saçlar için ben böyle Bonbon Lüks kullanıyorum. Şöyle kodunu da göstereyim hemen. 98226. Bu da saç rengimiz arkadaşlar. Elbisesi için de Alize Cotton Gold kullandım ben. Pembe rengimin kodu şöyle göstereyim. Şurada hemen 148620. Pembe rengimde bu şekilde arkadaşlar. Beyaz rengimde yine kodunu söylemeye gerek yok. İkisi de aynı marka. Elbiselerimiz Alize Cotton Gold. Vücut için Kartopu Baby One. Saçlar için de Bonbon Lüks kullanıyorum. 12-13 milimlik renkli göz kullandım. Elbiseler için böyle minik düğmeler. Arka tarafta da yine beyaz inci düğme. Ve ayakkabılarında da beyaz inci düğme kullandım. Boynu için de elektrik borusu kullandım arkadaşlar, dik dursun diye. Tığ numaram da 2 numara arkadaşlar. Bu şekilde bebeğimizi yapmaya başlayacağız. Bebeğimi ilk olarak kollarından başlayacağım ve bacaklarını yapacağım arkadaşlar. Daha sonra da diğer parçalarıyla devam edeceğim. İlk olarak kolları ve bacaklarından başlayıp devam edelim. Bebeğimin kollarını yapıyorum arkadaşlar. İlk olarak sihirli halkamı yapıyorum. Sihirli halkayı şu şekilde arkadaşlar, ipimi tutuyorum, çeviriyorum ve yuvarlak oluşturuyorum. Bu şekilde. Hemen bu yuvarlağımın içinden tığımı geçirip ipimi alıyorum ve bağlıyorum. Bu benim sihirli halkam arkadaşlar. Şimdi bu halkamın içine 6 sık iğne yapacağım. Hemen batıyorum ve sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Halkamın içine 6 sık iğne yaptım. Bu kısa olan ipimden tutup çekiyorum ve halkamı sıkılaştırıyorum. Bu şekilde de ilk sıramı yapmış oldum arkadaşlar. Hemen ilk yaptığım sık iğneye batarak ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sıramda her ilmeğe çift batarak 6 olan ilmek sayımızı 12'ye çıkaracağız. İlkini zaten ikinci sıraya geçerken battım ben. Aynı yere batıyorum. 2, diğerine geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Aynı yere batıyorum. Dördüncü sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar 6 sık iğnemizin üzerine her birine çift batarak 12 sık iğne örüyorum. Her bir ilmeğime çift batarak 12 sık iğne ördüm arkadaşlar. Üçüncü sıraya geçiyorum.
Üçüncü sıramda sıramı belirlemek için ben ip kullanacağım. İsterseniz ip ya da ilmek belirleyici de kullanabilirsiniz. Ben böyle küçük parçalarda genelde ip kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Daha pratik ve kolay oluyor. Ama bu size bağlı tabii. Sizin nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde de ip ya da ilmek belirleyici de kullanabilirsiniz. Hemen ilmeğimin önüne ipimi koydum. Üçüncü sıraya geçiyorum. Üçüncü sırada bir arttırma, bir sık iğne yapacağız arkadaşlar. İlk olarak hemen sık iğneme batarak sık iğne yaptım. Aynı yere batarak arttırma yapıyorum. Bir sonrakine bir kez batarak sık iğne yapıyorum. Diğerine çift batarak arttırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir arttırma, bir sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne, bir arttırma olarak 3. sıramı tamamladım. Bir arttırma, bir sık iğne arkadaşlar, pardon. İlk başta arttırma yapmamız gerekiyor. Bir arttırma, bir sık iğne olarak sıra sonuna geldim. Toplamda 18 sık iğnemizin olması gerekiyor. 4. sırama geçiyorum. 4, 5 ve 6. sıralarda her ilmeğe bir ilmek öreceğim arkadaşlar. Şu an toplam 18 sık iğnem var. 4. sıradayım. 4, 5 ve 6. sıralarda 18 sık iğneme her birine bir kez batarak 3 sıra örüyorum. Arttırma yapmadan her bir ilmeğimin üstüne bir kez batarak 3 sıra boyunca 18 sık iğnemi tekrarlıyorum. Dört, 5 ve 6. sıralarda her ilmeğe bir ilmek olarak 3 sıra ördüm arkadaşlar. 7. sıraya geçiyorum. 7. sırada başta 2 kez azaltma yapacağım. Azaltmamı şu şekilde göstereyim arkadaşlar. İlmeğimin tek kanadını alıyorum. İlmeğimin tek kanadını aldım arkadaşlar. Diğer ilmeğimin de tek kanadını alıyorum. İkisinin içinden ipimi geçiriyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Tekrar bir kez daha azaltma yapıyorum. Sıradaki ilmeğimin tek kanadını aldım. Diğer ilmeğimin de tek kanadını aldım. İkisinin içinden ipimi geçirip sık iğne yapıyorum. Arka arkaya 2 kez azaltma yaptım. Şimdi burada kalan 14 sık iğnemi örüyorum. Kalan 14 sık iğnemi de ördüm. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. 14 sık iğne ördük. Başta da 2 tane azaltma yapmıştık. Hepsi toplamda sıra sonunda 16 sık iğnemiz kaldı. 8. sıraya geçiyorum. 8. sıramda da yine aynı şekilde başta 2 kez azaltma yapıyorum. İlmeğimin tek kanadını aldım. Diğerini de tek kanadını alıyorum. Yani şu şekilde arkadaşlar, normalde bu şekilde batıyorduk sık iğnemize. Bu sefer tek kanadını alıp ortasından çıkarıyoruz tığımızı. Diğerinin de tek kanadını aldım. İkisinin içinden ipimi geçirdim ve sık iğne yapıyorum. Bir kez daha azaltma yapıyorum.
2 kez azaltmamı yaptım ve burada kalan 12 sık iğnemi örüyorum. ...12 sık iğnemi örüp sıra sonuna geldim arkadaşlar. 9. sıradayız. 12 sık iğne ördüm. Başta da 2 kez azaltma yapmıştık. Hepsi toplamda 14 sık iğnemiz var bir sırada. 9. sıradayız. 9. sıradan 32. sıra sonuna kadar toplamda 24 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek öreceğim. Yani şu an toplamda 14 sık iğnem var. 24 sıra boyunca hiçbir işlem yapmadan her bir ilmeğime bir kez batarak 14 sık iğnemi tekrarlayacağım. 9. sıradayız arkadaşlar. 9. sıradan 32. sıra sonuna kadar toplam 24 sıra her ilmeğe bir ilmek örüyoruz. Örerken de yine arkadaşlar içini doldurmayı ihmal etmeyin. Yani birkaç sıra örün. Atıyorum bir 5-10 sıra örün. İçini doldurun. Daha sonra bir 5-6 sıra ördükten sonra yine doldurun. Çünkü tamamen bittikten sonra doldurması biraz sıkıntı olur. Potluk olabilir arkadaşlar. O yüzden sıraları yükselttikçe içini doldurmayı ihmal etmeyin. Söylediğim gibi toplam 14 sık iğnemiz var bir sırada. 9. sıradayız. 9. sıradan 32. sıra sonuna kadar her ilmeğe bir ilmek öreceğim. 32. sıramı tamamlayana kadar her ilmeğe bir ilmek olarak 24 sıra örüyorum. 24 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek olarak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Ördüm. Bu şekilde içini de doldurdum. Biraz ördüm, doldurdum. Daha sonra yine birkaç sıra ördüm, doldurdum. Bu şekilde 24 sıra ördüm ve 32. sıra sonuna geldim. Şimdi arkadaşlar hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. İpimi aldım. Hemen yanındakinden içinden geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Böylelikle de bebeğimin kolunu bitirmiş oldum. Aynı ölçülerde aynısından bir tane daha örüyoruz ve diğer parçalara devam ediyoruz arkadaşlar. Bebeğimin bacaklarıyla devam ediyorum arkadaşlar. Beyaz ipimi aldım. Beyaz ipimle 10 zincir çekiyorum. 10 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Çok sıkı da olmasın zincirler, çok bol da olmasın. Normal boyutta 10 zincir çekiyorum. On zincir çektim arkadaşlar. İkinci zincirime, yani bu son yaptığımın hemen yanındakine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu yaptığımla birlikte 8 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. İlk sık iğnemi yaptım. 2. Bu zincirlerin her birine batarak 8 sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimin üstüne 8 sık iğne yaptım. Burada bir tane zincirim kaldı arkadaşlar. Bu bir zincirimin içine 3 sık iğne yapıyorum. Yani aynı zincirin içine 3 kez batarak 3 sık iğne yaptım. Diğer tarafa geçiyorum. Zincirlerimin diğer tarafına arkadaşlar. Hemen yanındaki zincirden batarak sık iğne yapıyorum.
birinci sık iğnem, 2, 3. Diğer tarafa da aynı yere 3 kez battıktan sonra arkadaşlar diğer tarafa da 7 sık iğne yapıyoruz. Yani 7 zincirimizin üstüne 7 kez batarak 7 sık iğne yapıyoruz. Şöyle 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimin üstüne 7 sık iğne yaptım arkadaşlar. Son zincirim kaldı burada. Bunun içine de çift batarak bir arttırma yapıyorum. Son zincirime de çift battım arkadaşlar. Burada sıramı belirliyorum. Yine ip kullanacağım arkadaşlar. İpimi koyup sıramı belirliyorum. İkinci sıraya geçiyorum. Hemen ikinci sıradan ilk sık iğneye batıyorum. Tekrar aynı yere batarak bir arttırma yapıyorum. İkinci sırada bir arttırma yaptım. Şimdi arkadaşlar 7 sık iğnemin üstüne 7 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir arttırma yaptım ikinci sıra başında. Daha sonra 7 sık iğnemin her birine bir kez batarak 7 sık iğne yaptım. Şimdi arka arkaya 3 kez arttırma yapacağım. Sıradaki sık iğneme batıyorum. Tekrar aynı yere batıp arttırma yaptım. İkinci kez diğer sık iğnemin içine 2 kez batarak arttırma yaptım. Üçüncü kez aynı yere batarak arttırma yapıyorum. Yani sıradaki 3 sık iğnemin 3'ünün de içine çift batarak 3 kez arttırma yaptım arkadaşlar. 3 arttırma yaptım. Şimdi 7 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi 2 kez arttırma yapacağım. Burada zaten 2 tane sık iğnem kaldı gördüğünüz gibi. Bu 2 sık iğnemin de içine 2 kez batarak 2 arttırma yapıyorum. İlk arttırmamı yaptım. Son sık iğneme de çift batıyorum ve arttırma yaptım. 2 kez arka arkaya arttırma yaptım. Toplamda ilmek sayımız 26 oldu arkadaşlar şu an. Sıra sonunda sayarak yanlış yapıp yapmadığınızda kontrol edebilirsiniz. 3. sırama geçiyorum. 3. sıramdan hemen bir sık iğne yapıyorum. İlk sık iğneme batarak bir sık iğne yaptım. Daha sonra bir kez arttırma yapıyorum. Bir sık iğne, bir arttırma yaptım. Şimdi 7 sık iğne örüyorum. Yedi sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi 3 kez bir sık iğne, bir arttırma yapacağım. 7 sık iğnemi ördüm. Şimdi bir sık iğne örüyorum ve bir arttırma yapıyorum. İkinci kez bir sık iğne örüyorum ve bir arttırma yapıyorum. Üçüncü kez bir sık iğne örüyorum ve bir arttırma yapıyorum. 3 kez arka arkaya bir sık iğne, bir arttırma yaptım. 7 sık iğne örüyorum tekrar. Yedi sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi 2 kez bir sık iğne, bir arttırma yapacağım. 7 sık iğnemi ördüm. Bir sık iğne yapıyorum ve bir arttırma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne örüyorum
ve bir arttırma yaparak 3. sıramı tamamlıyorum. 3. sıra sonunda da toplam 32 sık iğnemiz oldu. 4. sırama geçiyorum. 4. sıramda da başta 2 sık iğne örüyorum. İlk 2 sık iğnemin her birine bir kez batarak 2 sık iğne ördüm. Şimdi bir arttırma yapıyorum. Arttırmamdan sonra 7 sık iğne örüyorum. Yedi sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi 3 kez 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. 7 sık iğnemi ördükten sonra 2 sık iğne yapıyorum ve bir arttırma yapıyorum. İkinci kez 2 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Üçüncü kez 2 sık iğne örüyorum ve bir arttırma yapıyorum. Arka arkaya 3 kez 2 sık iğne bir arttırma yaptım. Şimdi 7 sık iğne örüyorum. Yedi sık iğnemi yaptım. Şimdi de 2 kez 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. 7 sık iğnemi ördüm. 2 sık iğne örüyorum ve bir arttırma yapıyorum. İkinci kez 2 sık iğne örüyorum ve bir arttırma yapıyorum. Böylelikle de 4. sıramızı tamamlamış olduk. Toplamda 38 sık iğnemiz oldu arkadaşlar. 5. sıraya geçiyorum. 5, 6, 7 ve 8. sıralarda her ilmeğe bir ilmek öreceğiz. Toplam 38 sık iğnemiz var. Arttırma yapmadan her bir ilmeğimin üstüne bir kez batarak 38 olan sık iğnemi 4 sıra boyunca örüyorum arkadaşlar. Arttırma yapmadan 5. sıramızdayız. 5, 6, 7 ve 8. sıra sonuna kadar toplam 4 sıra boyunca her bir ilmeğimin üstüne bir kez batarak 38 sık iğnemi 4 sıra tekrarlıyorum. Dört sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. 9. sıradayım. 9. sıramda başta 10 sık iğne yapıyorum. Hemen 10 sık iğne örüyorum. Sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi 6 kez bir azaltma, bir sık iğne yapacağım. Yani şu şekilde hemen bir azaltma yapıyorum. İlmeğimin tek kanadını aldım. Diğerinin de tek kanadını aldım. İkisinin içinden geçirip sık iğne yapıyorum. Bir azaltma yaptım. Bir sık iğne yaptım. İkinci kez bir azaltma ve bir sık iğne yapıyorum. Üçüncü kez bir azaltma, bir sık iğne. Dördüncü kez bir azaltma, bir sık iğne. Beşinci kez bir azaltma, bir sık iğne yaptım ve 6. kez bir azaltma ve bir sık iğne yaptım. 6 kez bir azaltma, bir sık iğne yaptım arkadaşlar.
Şimdi burada kalan 10 sık iğnemi örüyorum. Sık iğnemi ördüm ve sıra sonuna geldim. Sıra sonunda da toplam 32 tane sık iğnemiz kaldı. 10. sıraya geçiyorum. 10. sırada da yine 10 sık iğne örüyorum. Sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi arka arkaya 6 kez azaltma yapacağım. Hemen ilk azaltmamı yapıyorum. İkinci azaltmamı yapıyorum. Üçüncü azaltmam. Dört. 5 ve 6. Arka arkaya 6 kez azaltma yaptım arkadaşlar. Azaltma yaparken de şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle tığınızı biraz oynatarak ilmekleri sıkıştırın ki aralarda boşluk kalmasın. Arka arkaya 6 kez azaltma yaptım. Şimdi burada kalan 10 sık iğnemi örüyorum. Sık iğnemi ördüm ve sıra sonuna geldim. Sıra sonunda toplam 26 sık iğnem kaldı. 11. sıraya geçiyorum. Birinci sıramda da 8 sık iğne örüyorum. Sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde 6 kez azaltma yapacağım. Söylediğim gibi arkadaşlar, azaltmayı yaparken ilmeği aldıktan sonra şöyle biraz tığınızı oynatın. İlmekleri sıkılaştırın, arada boşluk kalmasın. İlk sık iğnemi yaptım. Azaltmamı yaptım, pardon arkadaşlar. İkinci azaltmamı yapıyorum. Üçüncü azaltmam. Dört. Beş. Ve 6. 6 kez arka arkaya azaltma yaptım. Şimdi burada kalan 6 sık iğnemi örüyorum. Altı sık iğnemi örerek sıra sonuna geldim. Sıra sonunda toplam 20 sık iğnem kaldı arkadaşlar. 12. sıraya geçiyorum. On ikinci sıramda da 9 sık iğne örüyorum.
9 sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi bir kez azaltma yapacağım. Bir azaltma yaptım. Tekrar 9 sık iğne örüyorum. Dokuz sık iğne ördüm ve sıra sonuna geldim. Toplam 19 sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. 13. sıradayız. 13. sıramdan 26. sıra sonuna kadar her ilmeğe bir ilmek öreceğim. Azaltmalarımız bitti. Ayak şeklini verdik. Şimdi bacağa geçiyoruz arkadaşlar. 13. sıradayım. 13. sıra dahil, 26. sıra dahil. Toplamda 14 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek örüyorum. Şu an 19 sık iğnemiz var. Bu 19 sık iğnemi her bir ilmeğe bir kez batarak 14 sıra boyunca tekrarlıyorum. Örerken de yine arkadaşlar içini doldurmayı ihmal etmeyin. 1-2 sıra örün. Bu ayak kısmını doldurun. Daha sonra yine örmeye devam ettikçe de içini doldurmayı unutmayın. Daha sonra sıkıntı olmasın. 19 sık iğnem var. 13. sıradan 26. sıra sonuna kadar toplam 14 sıra boyunca 19 sık iğnem örüyorum. 14 sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinde iyice doldurdum ben. Önce ayak kısmını doldurdum. Daha sonra bacağı ördükten sonra yine boş kalan kısımları doldurdum. 26. sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burada renk değişikliği yapacağız. O yüzden son sık iğnemi örmedim. Bu şekilde son sık iğneme batıyorum. Ten rengine geçiyorum. Son sık iğneme battım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örmedim. Tığımda 2 ilmeğim var. Ten rengi ipimi alıyorum. Tığımın içindeki ilmeklerin arasından geçiriyorum. Beyaz ipimi çekip sıkıştırıyorum biraz. Hemen yanındaki sık iğneye batıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde de renk değişikliğini yaptık. Şimdi bu beyaz ve ten rengi ipimi birbirine bağlayıp iyice sabitliyorum. Burada çorap kısmıyla işimiz bitti arkadaşlar. Ten rengiyle devam edeceğiz. Bu çorap kısmının ağız kısmını yapabilmek için biraz fazla ip bırakıyorum. Yani şöyle şu kadar falan ip bırakıp koparıyorum ipimi. Daha sonra bu ipi dış tarafa alacağım. Bununla çorap kısmını yapacağız arkadaşlar. Şimdi ten rengiyle blue olarak devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Renk değişikliği yapmıştık. Bunu size göstermek için ben tam battım. Burayı aslında blue olarak batacağız arkadaşlar. İlmeğimi geri söktüm arkadaşlar. Renk değişikliği yaptıktan sonra ten rengimizi tığımızda olan 2 beyaz ilmeğin içinden geçirdikten sonra blue şeklinde yapacağız. Bunu da ilmeğe bu şekilde batıyoruz. Normalde arkadaşlar blue yaparken arka tek kanadına batıyorum. Yani burada bir çizgi oluşturacağız. Bu şekilde batmıyorum.
ortadan arka tek kanadına batıyorum. Diğer ilmeklerimi de aynı şekilde ilmeklerimin arka kanadına batarak 9 sık iğne örüyorum arkadaşlar. Şu an 2 yaptım ben. 3 4 5 6 7 8 ve 9. İlmeklerimi söylediğim gibi arkadaşlar arka tek kanadına batıyorum. Yani böyle direkt ilmeğe basmayıp ortasından batıp arkadaki kanadı alarak örüyorum. Şurada bir çizgi oluşturuyoruz yani. 9 kez batarak blok şeklinde 9 sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi burada bir tane azaltma yapacağım. Bloğu da azaltmayı da şu şekilde yapıyorum. Yine aynı şekilde tek kanadını aldım arkadan. Diğer ilmeğimin de tek kanadını alıyorum. İkisinin içinden ilmeğimi geçiriyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bir tane azaltma yaptım. Devam ediyorum. Şimdi 8 sık iğne örüyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde blok şeklinde 8 sık iğne örüyorum. Sekiz sık iğne blok şeklinde ördüm ve gördüğünüz gibi sıra sonuna geldim. Şimdi burada bıraktığımız beyaz ipimiz vardı. Biraz uzun bırakmıştım ben. Bu ten rengini şöyle biraz bol bırakıyorum. Bacağı bununla devam edeceğiz. Bu bıraktığım beyaz ipi şöyle hemen şurada blok yaptık. Burada çizgi oluşturduk arkadaşlar. Yani bloğumuzun burası flo kısmı oluyor. Yani dışta kalan tek kanatları oluyor. Hemen ilk yaptığımın dibinden batıyorum. Beyaz ipimi buradan dışa alıyorum. Şöyle dışa çektim. Dışarıya aldım arkadaşlar. Şimdi bununla hemen flo kısmından batıyorum. Yani dışta kalan tek ilmeğimizin tek kanadı dışta kalmıştı. Hemen oradan batıyorum. İlmeğimi aldım. Hemen diğerinden batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Buradaki ilmek kaydırmayı çok sıkı yapmayın arkadaşlar. Çorap kısmının bitiminde büzme yapmasın diye. Bol bir şekilde, yani çok bol da bırakmayın. Çok sıkı da olmasın ki burada nasıl diyeyim, bacak kısmında, bacağa geçişteki o sıkılığı yapmaması gerekiyor. Bol durması gerekiyor. Hemen ilmek kaydırma yapıyorum. Sıradakinden batıyorum. İlmeğimi alıp diğerinin içinden geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Sıradakinden batıyorum. İlmeğimi aldım. Tığımdan geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna gelene kadar çok sıkı yapmamak şartıyla ilmek kaydırma yaparak sıra sonuna geliyorum. Son flomada batarak ilmek kaydırma yaptım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde tığımı çekip ipimi ilmeğimin arasından çıkardım. Şimdi tekrar iç kısımdan ilk yaptığım ilmek kaydırmanın hemen dibine batırıyorum. İpimi buradan içeriye alıyorum. İpimi içeriye çektim. Şimdi burada ten rengimizi bağladığımız küçük ipimiz vardı. Onunla ikisini birbirine bağlayıp
ten rengimle devam edeceğim. Yani burada ten rengimize ilmek kaydırma renk değişikliği yapmıştık ve ipimizi bağlamıştık. Onun burada ufak bir ipi var. Bağlama yaptığımın. Hemen bunların ikisini birbirine bağlıyorum. Sıkıca bağladım arkadaşlar. Kopardım ipimi. Şimdi devam ediyorum. Ten rengimde bacak kısmına devam ediyorum. En son sıra sonuna gelmiştik. Blue yaparak. Hemen burada yine ben sıramı belirlemek için ip kullanacağım. İpimi koydum. 26. sıra sonunda arkadaşlar 27. sırada ten rengiyle blue yapmıştık. Ve bir kez azaltma yapmıştık. 28. sıradayım. 28. sıradan 50. sıra sonuna kadar toplamda 23 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek öreceğim. Şöyle hemen ilk ilmeğime batıyorum. Artık blue yapmıyoruz arkadaşlar. Normal düz bir şekilde devam ediyorum. Bir azaltma yaptık ve sık iğnemiz 18'e düştü. 28. sıramdayım. 28. sıramdan 50. sıra sonuna kadar, yani 50. sırada dahil toplamda 23 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek öreceğim. Normal her bir ilmeğin üzerine bir kez batarak 18 olan sık iğnemi 23 sıra boyunca tekrarlayacağım. Hiçbir işlem yapmadan bu şekilde arkadaşlar düz bir şekilde normal batarak 23 sıra örüyorum. Söylediğim gibi yine ördükçe de içini doldurmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Birkaç sırada bir içini doldurursanız daha sonra bacakta doldurduğunuzda potluk olmaz. Daha düzgün bir görüntü olur. Bu şekilde arkadaşlar 50. sıra sonuna kadar toplamda 23 sıra her ilmeğe bir ilmek olarak 18 sık iğnemizi tekrarlıyoruz. 23 sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. 51. sıraya geldim. Renk değişikliği yapacağım burada. Bunun için yine son sık iğnemi örmedim. Son sık iğneme batıyorum. İlmeğimi aldım, örmedim. Beyaz ipimi alıyorum. İpimi ilmeklerimin içinden geçirdim. Hemen yanındaki sık iğneye batarak sık iğne yapıyorum. Burada ilmeklerimi de birbirine, iplerimi birbirine bağlıyorum arkadaşlar. Ve ten rengini koparıyorum. İpimi kopardım. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Beyaz ipimle her ilmeğe bir ilmek örüyorum. Yine aynı şekilde arttırma yapmadan 51. sıramda her ilmeğe bir kez batarak 18 sık iğne örüyorum. Her ilmeğe bir ilmek batarak sıra sonuna geldim. Bakın burada ilk yaptığım sık iğneme geldiğim zaman burası benim sıra başım. İsterseniz yine ip ile de belirleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada
bebeğimizin çamaşır kısmına geçiyoruz beyaz ipimizle. Bunun için bu bacaklardaki çamaşır ucunun fırfırlı olması için burada işlem yapmamız gerekiyor. Bunun için flo kısmına batacağız ilmeklerimizin. Alt kısımda göstermiştim. Blok kısımda arka kısımlara batmıştık. Bu sefer flo kısımlarına batacağız. Şu şekilde hemen göstereyim. Şöyle şurası benim ilmeğim. Blok yaparken bu arka kısımdan batmıştık. Flo yaparken de bu ön kısımdan batırıp hemen ortadan çıkarıyorum. Yani ilmeğimin öndeki tek kanadını alıyorum arkadaşlar. Buraya battım. Sık iğne yaptım. Hemen pardon arkadaşlar, sık iğne değil. Buraya batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 2 zincir çektim ve yine aynı yere battım. Aynı yere battım ve ilmek kaydırma yaptım. İkinciye geçiyorum. Yine flo kısmına battım. Arkada blolarımız oluştu. Flo kısmına batıyorum. İlmek kaydırma yaptım. 2 zincir çektim. Ve aynı yere battım. Bu şekilde fırfır yapıyorum arkadaşlar. Flo kısımlara batıyorum. 2 zincir çekip aynı yere batıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar bir sonrakine geçtim. İlmek kaydırma yaparak 2 zincir çektim. Aynı yere battım ve ilmek kaydırma yaptım. Bu şekilde sıra sonuna gelene kadar burada olan flolarımıza batarak 2 zincir çekiyoruz. Daha sonra aynı yere batıp ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bütün sıraya flo kısımlarına fırfır yapıyorum. İlmeklerimin flo kısmına batarak fırfır yaparak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şurası ilk yaptığım fırfır. Hemen onun yanından batıyorum. Olduğu noktaya batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Böylelikle de birleştirmiş oldum arkadaşlar. Şimdi iç kısma geçiyorum. Burada da blok kısımları kaldı ilmeklerimin. Hemen ilk bloğumdan batıyorum. Bakın şurası ilk flo yapmıştık şuraya. Burada da blok kısmı kaldı iç kısımda. Hemen iç kısımdan ilk bloğuma batıyorum. Şuraya bir zincir çekiyorum arkadaşlar. İlmek kaydırma yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum buraya. Daha sonra içteki ilk bloğuma batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Böylelikle de diğer sırama geçmiş oldum. Hemen şöyle sıramı belirlemek için ilmeğimin arasına ipimi yerleştirdim. Gördüğünüz gibi şu şekilde. 52. sıramızda flo kısımlara 2 zincir çekerek fırfır yapmıştık. Şimdi 52. sıramın arka tarafındayım arkadaşlar. Yine aynı sıradayım şu an. Burası flo kısmı, blok kısmındayım. Blok kısımda bir zincirle geçiş yaptım. Daha sonra da 17 sık iğne örüyorum. Bu ilk geçiş yaptığım ilk sık iğne ile birlikte 17 sık iğne örüyorum. Bu birinci sık iğnem. Yine blok kısımlardan örüyoruz arkadaşlar. Blok kısımlara batarak 17 sık iğne örüyorum.
17 sık iğne ördüm arkadaşlar. Bakın burada bir tane blom kaldı. Yani toplamda zaten 18 sık iğnemiz vardı bir bacakta. 17'sini blo kısımlara batarak 17 tane ördüm. 18. bloma da batıyorum. Tekrar aynı yere batıp arttırma yaptım. Yani son sık iğnemde arttırma yaptım arkadaşlar. Hemen şurası ilk yaptığım sık iğnem. Buraya araya ip belirlemiştim zaten belli olsun diye. Buraya da batarak bir üst sıraya geçmiş oldum. 52. sıramızı tamamladık. Şu an 53. sıramızdayız arkadaşlar. Şöyle tekrar sıramı belirliyorum. Bir arttırma yaptık. 18 olan sık iğnemizi 19'a çıkardık arkadaşlar. 53. sıradayım. 53. sıradan 57. sıra sonuna kadar her ilmeğe bir ilmek öreceğim. Toplamda 5 sıra boyunca hiçbir işlem yapmadan her bir ilmeğimin üzerine bir kez batarak 5 sıra öreceğim arkadaşlar. Bu şekilde hiçbir işlem yapmadan 19 sık iğnemin her birine bir kez batarak 5 sıra örüyorum. Beş sıra her ilmeğe bir ilmek olarak 19 sık iğnemi tekrarladım arkadaşlar. Hemen yandaki sık iğneme batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bir zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar burada. Aynısından aynı ölçülerde bir tane daha örüyoruz ve bacak birleştirmeye gideceğiz arkadaşlar. İkinci ördüğümüz bacakta ipi koparmıyoruz ve bacak birleştirip gövde kısmına devam ediyoruz. Bu videomda bebeğimin kolları ve bacaklarını anlattım arkadaşlar. Bir sonraki videoda da gövdesini anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.